Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Şu sıralar çok moda olan renkli metalik kağıt iplerle güzel bir çanta ördüm. Bir de başka bir iple de şöyle göstereyim. Bir eşlikçisi var yanında. Şöyle bakın, çanta bitti ama hala bir çanta kadar daha ip var üzerinde. Bunu çift kat da örebilirsiniz. Çünkü ip yoğunluğu zaten fazla olduğu için çok rahat, çok büyük bir çanta çıkar, hatta artar bile. Ben böyle bir ip kullandım. Siz de bu renkli ipleri kullanırsanız, tercih ederseniz, içindeki renklerden hangisini seviyorsanız o renki seçin. Bu ipler dediğim gibi her yerde bulabilirsiniz. Bunların şu içindeki renklerden olanlar da var. Bunları seçerseniz, mesela şurada turkuaz var. Çok güzel, çok severim. Dore. İsterseniz doreyi seçebilirsiniz. Hangi rengi seçerseniz beraber ördüğünüzde o renk daha yoğun oluyor. Ben bu şekilde çalıştım. Siz de kendi zevkinize göre ya da dediğim gibi çift katlı örebilirsiniz. Şu rengi olduğu gibi görebilirsiniz. Yani ben bu rengin hakkını vermek istiyorum, bu rengi çok sevdim diyorsanız bunu çift kat örerek devam edersiniz. Ya da biraz daha hafifletmek için yanına içindeki renklerden bir tanesini katabilirsiniz. Şimdi şu iplerden de bahsettikten sonra saplara geçelim. Şurada bir sap yeri bıraktım. Şimdi bunu tek tek göreceğiz, adım adım. Bir tanesine sık iğneler ördüm. Şimdi bir iğne yardımıyla bunu şuraya dikiyoruz. Diğerini birlikte çalışacağız. Çok kolay. 2 günde örüp kullanabileceğiniz bir çanta zaten. Mutlaka daha önce de örmüşsünüzdür. Şöyle 4 milim tığ kullanıyorum. Yeterli oluyor. Çok sıkı olmaması gerekiyor ama çok da gevşek olmaz. Çanta örüyoruz sonuçta. Dokusu çok güzel oldu. Şu taban kısmına ben böyle plastik kanvas parçaları çok bulunduruyorum evde. Çünkü tabana bunları kullanıyorum. Ne kadar kaç santim taban ördüysem o kadar parçayı kesip hemen şöyle içine oturtuyorum ve kenarlarından seyrek olarak, yani her deliğe batarak değil, şöyle aralıklı batarak iğneyle köşeleri, hatta sadece köşeleri bile tuttursanız şöyle ortalarda yeterli olur. O yüzden bu plastik kanvaslar çok işe yarıyor çantalar için. Bir de çantanın duruşuna da güzel bir katkısı oluyor. Şimdi çantayı nasıl ördüm? Çantanın tamamını aynı bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak ördüm. Aynen tabanı da aynı şekilde. İsterseniz bir şuraya zincir çekip etrafında böyle yuvarlak şekilde örerek sadece köşelere artışlar yaparak ilerleyebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi zincir çekip gide gele örebilirsiniz. Şimdi bu çok renkli, pırıl pırıl bir çanta olduğu için bu normal bir iple örseydik, şimdi zaten normal bir iple çalışacağız. Şöyle açık renk bir iple çalışacağız. Burada görürsünüz. Burada gide gele örülerek sonradan ördükten sonra gördüğünüz doku farklı oluyor. Burada dönerek örüyoruz, farklı oluyor. Burada hep örgü düz tarafında kalıyor bütün sıralar, ama burada bir ters bir düz, bir ters bir düz olduğu için buradaki görüntüyle buradaki görüntü farklılaşıyor. Fakat bu çok renkli bir ip olduğu için pek fazla gözükmüyor. O yüzden hemen şuraya zincir çektim. Gide gele gide gele kafes ördüm. Sonrasında etrafını bu sefer dönerek çantayı tamamladım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Başlangıçtan bitişe kadar aynı şekilde örülüyor. Dediğim gibi, yani örebileceğiniz en kolay çanta. Bu az önce anlattığım artışlarla ilerleyen tabanı başka bir çantada kullanabilirim. Gene böyle kafes örgü, fakat köşelerden arttırarak devam edeceğiz. Başka bir çantada inşallah onu da kullanırım. 4 milim tığla başlayıp 4 milim tığla bitiriyoruz. Başka tığ kullanmıyoruz. Şöyle ilmek belirleyici iğnelerimiz oluyor.
Şunu şöyle bir kenara alayım ve şunlar şu kağıtlarını pek çıkarmayın. Çok çabuk dağılabilen bir, hemen şöyle açılı veriyor. O yüzden hatta şöyle içine de koyabilirsiniz örerken. Çok dağılıyor. Çok kaygan, ayrılıyor birbirinden. Şimdi başka bir, dediğim gibi şöyle beyaz bir iple çantanın tabanını ve duvarlarını görelim. Çantanın bu sap yerlerini nasıl kestim, nasıl hesapladım onu da görelim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Başlamadan önce zincir sayısı ve genişliğini de hemen söyleyeyim. Ona göre siz de başlarsınız. Zinciri o şekilde çekersiniz. Ben burada 67 tane zincir çektim. 33 kutucuk ördüm. Sadece kutucukları sayıyorum. 33 kutucuk. Bu da genişliği 12 santim. 8 sıra ördüm. 12 santim. Uzunluğu da 39 santim oldu. Yani 33 tane kutucuk, 39 santim. 8 sıra ördüm, 12 santim. Şöyle. Siz de daha geniş istiyorsanız daha fazla zincir çekin. Daha küçük bir çanta yapacaksanız ona göre daha az zincir çekerek başlarsınız. Çünkü tabanda şekilleniyor üst tarafın ne kadar geniş olacağı. Burayı ona göre daha geniş, daha dar, daha ince yapabilirsiniz. Bittikten sonra, yani çanta tabanı ördük. Şurada küçük, dört tarafında ufak bir arttırması var. Sonrasında devam ediyoruz örgüye ve şu kısım 45 santim. Şu genişlik 45 santim. Çantanın yüksekliği, yani tabandan sonraki yüksekliği de 32 santim. Bu alçak geldiyse boyu daha ilave edebilirsiniz. Sıraya devam edebilirsiniz. Ne kadar derinlikte, ne kadar genişlikte istiyorsanız, bunlar sadece bir fikir vermek için söylüyorum. Buna göre davranırsınız. Bu çanta, ben plaj çantası örmek istiyorum, daha geniş, daha derin istiyorum derseniz verdiğim ölçülerden daha fazla öreceksiniz. Öyle içinde model, desen olmadığı için çok rahat çalışabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar. Çok desenli değil, çok yorucu değil, çabuk biten bir model. Fakat kullandığımız ip çok gösterişli olduğu için başka bir şeye zaten gerek yok. Bunu hangi örgüde örerseniz mutlaka en sade haliyle örmeniz gerekiyor. Desen bile koysanız zaten gözükmeyecek. Ya sık iğnelerle, ya trabzanlarla, ya da bu şekilde file örgüyle çalışabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir parça çalışacağım tabii ki, ama ölçülerimi verdim. Ne dedim? 67 tane zincir çekiyorum. Artı 3 tabii ki bir üst sıraya çıkabilmek için. Siz daha fazla ya da daha az, zevkinize kalmış. Burada bunun aşağı yukarı yarısı kadar bir zincir çekersem yeterli olur. Bir ilmek sıkılaştırıyoruz. Biraz zincir çekiyorum. 25 zincir çektim. Şöyle tutuyorum son zinciri. Buraya batacağız çünkü. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir örmüştük. 5. zincire, yani son zincire, elimle tuttuğum son zincire şöyle ilk kafesi örüyorum. 3 zincir trabzan için, aradaki bir zincirde 2 trabzan arasındaki mesafe için. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir tane atlıyorum diğerine. Araya bir zincir. Çantanın tamamı bu şekilde ilerliyor. Hem tabanı hem duvarları.
bir zincir çekip son zincire de bir trabzan. Şu kutucuk sayısı çantada 33 tane. 67 zincir ve 33 kutucuk örüyoruz. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz? 1, 2, 3 ve 4 zincir. Gene 3 tanesi trabzan, bir tanesi aradaki mesafe için. Bir zincir. Şimdi bu şekilde ben burada 8 sıra ördüm. Bu 8 sıra 12 santim oldu. Belki siz daha dar ya da daha geniş örebilirsiniz. Ya da böyle uzun değil, kare bir taban örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Devam ediyorum. 3 sıra ördüm. Bu yeterli anlatmak için. Burada 8 sıra var ve 12 santim. Şimdi şu 4 köşede ufak bir arttırmamız var. Bir zincir çekiyorum arttırma için. Gene diğer kutucuklarda olduğu gibi doluyorum ve en son battığım trabzana bir kere daha batıyorum. Şu köşe dönmek için rahatlatıyoruz köşeyi. Şöyle bakın. Köşeler. Bir zincir gene. Şimdi bir zincir gene şöyle çift ip alalım, çok ayrık durmasın. Diğer köşeye geldik. Aynı burada yaptığımız gibi gene bir zincir ve aynı ilmeğin içine batıyoruz. Köşelerde aynı ilmeğe araya bir zincir çekerek 2 tane trabzan örüyoruz. Şimdi düz devam ediyorum. Bir zincir ve her trabzan dibine bir trabzan, aralara bir zincir. Son trabzanı da örüyoruz. Şimdi aynı ilmeğin içine bir kere daha trabzan örüyoruz. Arttırma yapıyoruz köşede. Bir zincir. Başlarken ördüğümüz şurada zincir çıkmıştık, bir ilk trabzanı hemen dibine batıyoruz ve aynı ilmeğe 2 kere batmış oluyoruz. Bu köşeyi de tamamlıyoruz. Araya bir zincir çekip şuradaki 1 2 3. zincire batıyoruz. Arada bir tane bırakıyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Hemen zaten bir dönüş oluyor. Tekrar aynı örgüye devam ederek çantanın bitişine kadar, yani şuraya kadar şöyle geliyoruz. Buradan gerisi kullanacağınız çanta sapı hangi şekildeyse ona göre örgüye devam edeceksiniz. Ya da hiç şuraları örmeden düz bırakıp üzerine sık iğneyle sağlamlaştırıp örgüyü kalınlaştırıp zincirler dikebilirsiniz. Şöyle buralara zincir dikebilirsiniz. Çok yakışır zincir sap bu iplere. Yani hangi sap, hangi kulbu takacaksanız çantaya ona göre örgüye devam edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Şimdi ikinci, yani çantanın ikinci sırasına geçiyoruz. 2 3 4 zincir, 3 tanesi trabzan, bir tanesi aradaki mesafe. Trabzanların üzerine bir trabzan, bir zincir
devam ediyoruz. Artık arttırma yok. Her trabzanın üzerine bir zincir, bir trabzan. Sıranın sonunda bakın başlangıç şurası, şu trabzanın üstü. Biz son trabzandayız. Araya gene bir zincir ve şurada bir zincir araya bırakıp hemen yanındakine, yani üçüncü zincire sırayı birleştiriyoruz. Sonra gene 3 tane trabzan için, bir tane de aradaki mesafe için 4 zincir. Sonra her trabzanın üzerine bir trabzan örerek devam ediyoruz. Arada gene bir zincir. Bir sıra daha ördüm. Başlangıç noktasına arada bir zincir bırakarak bağladım. Çanta aynen bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz yüksekliğe gelene kadar örüyorsunuz. Çanta biterken anlattığım gibi nasıl bir çanta sapı örmek istiyorsanız kendi ipiyle şöyle bir gene bir boşluk bırakıp şuraya zincir çekip burada bir tutma yeri yapabilirsiniz. Ya da uzun zincir çekip üzerine sık iğnelerle daha uzun bir sap yapabilirsiniz kendi ipiyle. Ya da benim gibi şöyle çanta sapları kullanabilirsiniz. Şimdi şunları şöyle yer açalım. Bu kısmı nasıl ördük? Hemen onu belirleyelim. Tabanı örerken 8 sıra ördük. Başlangıcı. Bu benim ölçüm tabii ki. Siz kaç santim, kaç sıra ördüyseniz onun tam ortasından işaret alacağız. 8 sıranın tam ortasından işareti aldım. Bir tane iğne taktım. Sonra diğer kenarında şöyle tam ortasından bir iğne taktım. Şu iki iğnenin arası çantanın genişliği zaten. Şimdi ortayı belirledik. Sonra çanta sapının genişliğini belirleyeceğiz. Şöyle çanta sapını tutuyoruz. Sapta şöyle bir genişleme var. Şurası düz yeri. Sonra şöyle bir kavis var. Bu kavisi de burada vermemiz gerekiyor. Önce düz yerini belirliyoruz. Eğer kavis yoksa, çanta sapı düz çıkıyorsa o zaman hiç gerek yok. Dümdüz örmemiz gerekiyor. Ama bu şekilde kavis varsa burada da o kavisi vermemiz gerekiyor. Yani hemen şuradaki örgüye başlar başlamaz eksiltme yapıyoruz. Sonra bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Burada bir kavis oluşuyor. Aynen burada da. Ve çanta sapı buraya çok güzel bir şekilde oturuyor. Şurayı belirledik. Kaç tane kutucuk bırakacağız araya, onu belirliyoruz ve işaret koyduğumuz yerden itibaren, tabi buraya da gene iğneleri buraya takıyoruz ki şaşırmayalım, yani ne kadar ölçü aldık bunu görmemiz gerekiyor. İşareti aldıktan sonra şuradaki işaretten kutucukları sayıyoruz. Burada 12 tane kutucuk var. Aynı şekilde buradan da diğer kısmı 12 tane kutucuk için sayıyoruz ve iğneleri karşılıklı takıyoruz. Aynı şekilde buraya da aynı çalışmayı yapıyoruz. Yerleri belirledik. İpi buradan bağlıyoruz. İsterseniz hemen şurada bir çalışma yapalım. İpi burada kesiyoruz. Bunu öğrenenler bilir ama yeni başlayanlar için anlatmakta fayda var. Şimdi burada
3 sıra 3 kutucuğumuz vardı. Şurada şöyle. Bu 3 kutucuğun ortasından işaret alıyoruz. İşaretleri aldık. Çanta sapımız belli. Şurada bir kavis yapacağız. Bunu da belirledik. O kavisi nasıl yapıyoruz? Şimdi burada ipi kestim. Şuradan sayıyoruz. Ben burada 12 tane var. Şöyle. 12 burada işaretten sonra 12 de burada var. Aynı şekilde burada da öyle. 12, 12. Burada da belirliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane diyelim. Gene buradan da 1, 2, 3, 4, 5. Şuralara iğneler takıyoruz. Hemen takalım. Kutucuk sayıyoruz. Bu tamamen sizin çantadaki ölçülerinizle alakalı. Ben sadece fikir vermesi açısından. Buradan da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen iğnemizi takıyoruz. Bunu belirledik. Sonra diğer kısma da aynı şekilde takıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş sayıp hemen iğne 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen bir iğne. Bu şekilde belirliyoruz. Bundan sonra artık çalışmak çok kolay. Bunu belirledikten sonra. Hemen şuraya ipi bağlıyoruz. İşaret aldığımız yere ipi bağlıyoruz. Burada bir kavis yapacaktık. Çünkü çanta sapına göre hareket ediyoruz. Bu kavisi yapmak için hemen daha başlarken eksiltme yapıyoruz. 2 zincir, 4 tane zincir çekerek sıraya başlıyorduk ama bu normal sıraydı. Şimdi eksilterek başlar başlamaz eksilterek devam edeceğimiz için sadece 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın üzerine bakın, bu hemen şurada bir veref bir görüntü oluştu. Yani şuradaki trabzanla bu trabzanı, iki trabzanı bir yaptık burada. Hemen eksilttik. Şimdi aynen devam ediyorum. Araya bir zincir ve trabzanların üzerine batarak diğer tarafa kadar örüyorum. Yani şuraya kadar. Şu mesafeyi. Sıraya eksilterek başlamıştık. Eksilterek tamamlıyoruz. Şurada işaret iğnesi duruyor. Yanındaki trabzana eksilterek batacağız çünkü. Şimdi yine bir tane zincir doluyorum. Şuradaki yanındaki trabzana bir kere alıyorum, bırakıyorum. Yani trabzanı tamamlamıyorum. Sonra doluyorum. İşaret olan trabzana batıyorum. Ve 2 tane trabzanı birden çıkarıyorum. Yani 2 tane trabzan, bir tane ilmek oluyor. Şurada. Eksilterek başladığımız gibi eksilterek bitirdik sırayı. Şimdi bir üst sırayı örmek için gene eksiltiyoruz. 2 zincir. Bakın şurada eksilttik. Buraya geliyoruz. Ve topluyoruz. Gene eksilttik. Sırayı bitirirken gene eksilterek bitiriyoruz. Devam ediyorum.
Şurada eksiltmiştik. Gene bir zincir çekip eksilttiğimiz şurada trabzanın hemen yanındakine gene yarım örüyoruz. Sonra eksilttiğimiz yere batıyoruz. Onu da yarım örüp sonra ikisini birden topluyoruz. Burada da eksilterek bitirdik. Şimdi bu sırada sık iğne örüyorum. Sık iğne örerken şuraya gene batmıyorum. Bu sık iğne sırasında da bir eksiltme oluyor. Doğal olarak buraya batmadığımız için hemen içine batıyoruz örgünün. Yani kutucuğun içine batıyoruz. Sonra trabzana, sonra kutucuğa, boşluğa, trabzana, boşluğa, trabzana sık iğneleri tamamlıyoruz. Şimdi boşluğa battığımız son sık iğnemiz oluyor. Şurası da eksilttiğimiz. Burada ilk trabzanın üzerine batmadığımız için burada da buraya batmıyoruz. Yani dediğim gibi sık iğneleri örerken de ufak bir eksiltme yapıyoruz. Bu da bitti. Burada ipi kesiyoruz. Aynı burada ördüğümüz gibi şuraya ipi bağlıyoruz. Gene aynı şekilde bir iki sıra örüyoruz. Başlarda aynı bu şekilde eksilterek sonra sık iğneyle tamamlıyoruz. Çanta bu kadar. Gayet basit. Hatta tığ işine yeni başlayanlar için çok ideal bir model. Hem kendinize güveniniz gelir. Hem çok şık bir çanta sahibi olursunuz. Bunu polyester makrame, pamuk makrame her türlü iple çok rahat örebilirsiniz. Tabii ki yaz için olan iplerden kullanın. Bu kafes örgü kış için pek uygun olmaz. Kış çantası yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarzda ya da dediğim gibi polyester, pamuklu, kalın çanta için olan iplerden kullanabilirsiniz. Burada hazırladığım şöyle çanta sapını bu şekilde iğne yardımıyla dikeceğim. Ama ondan önce bunu nasıl hazırladım hemen onu da görelim. İki ipin ucunu birbirine bağladım. Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım. Şöyle bir tane alalım önce. Şöyle birazcık yukarı kaldıralım. Ve sık iğnelerle bu şekilde örüyoruz. Bu ilk kullanırken belki size zor gelebilir ama gayet kolay örülüyor. Hiçbir zorluğu yok. Bakın çekim yaparken zorlanıyoruz bu örgülerde ama gördüğünüz gibi hiçbir zorluk yaratmıyor örerken. Normal ipler gibi kolaylıkla örülüyor. Aynen bu şekilde şöyle şuradaki kavisi de örüyoruz tabii ki. Çünkü onun yerini hazırladık zaten çantada.
Aynen devam ediyorum. Sapların bir tanesini şöyle diktim. Şimdi diğerini şuradan başlamıştık. Çantanın şuradaki kavisinden ve aynı kavisi de burada vermiştik. Bakın. Buraya şimdi bunu dikiyoruz. Önce baştaki ilmekleri denk getiriyoruz birbirine. Şöyle bir sağlamlaştırıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Zaten hangi ilmeği nereye dikeceğimiz belli. Şöyle baştaki ilmeklerin karşı ilmeklerini şöyle denk getiriyoruz. Sonra sırayla çok sık değil, çok seyrek de değil. Çanta sapındaki şu sık iğnelere dikiyoruz. Hafif şöyle çekiyoruz. Şöyle 2 tane, 3 tane sık iğne arada bırakarak dikiyoruz. Örmesi de bu şekilde dikmesi de çok zor bir ip değil. Rahat rahat hem örebilirsiniz hem dikilecek yerleri çok rahat dikebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu tamamını bitireyim. Evet, sapları da diktikten sonra çanta tamamlandı. Önce yakışır mı acaba dediğim saplar şimdi diktikten sonra çok daha güzel oldu. Gerçekten çantaya yakıştı. Bu saplar yeterli değil. Ben bir de omuzuma takmak istiyorum derseniz ona yakışan şöyle zincirler var. Bunlar çanta sapı için sağlam zincirler. Tabi kullandığınız renklere göre seçeceksiniz. Burada 170 santim yani 1 metre 70 santim zincir var. Bunu ikiye bölüyorsunuz. Sonra ikiye böldüğünüz bu parçaları çantanın şu kısımlarına hemen şuralara takıyoruz. Böyle aparatlar satılıyor. Şimdi artık bütün tuhafiyelerde var. Yani böyle ipler satan her yerde bunlar artık bulunuyor. Şöyle parçalar. Bunlar farklı şekillerde de olabiliyor. Bunları şuraya dikiyoruz. Şuralara. Sonra şöyle çanta aparatıyla papağan galiba ismi. Önce zincir parçasının yani baştaki şöyle zincir parçalarından şuraya geçiriyorsunuz. Sonra buraya diktiğiniz parçaya şöyle takıyorsunuz. Gayet kolay. Tabii farklı şekillerde de olanlar var. Onlardan evde varsa eski çantalarınızdan da çıkartabilirsiniz. Ama tabii renkleri tutması gerekiyor. Bir de şöyle plastik kanvas demiştik. Ben bunu hemen hemen her çantada kullanıyorum. Bakın şimdi çantanın şeklini hemen ortaya çıkartıyor. Formunu
ortaya çıkartıyor. Bakın çantanın şekli, duruşu nasıl hemen değişiyor. Burada tabii pek fazla gösteremesem de şimdi bunun görsellerini hazırlayıp videonun bitişine koyacağım görsellerini, fotoğraflarını. Bir de ne kadar ip gitti onu söyleyeyim. Şurada şöyle bir tane eşlikçi bir ip vardı. Bunu kullandım. Bir tane tam gitti. Hatta bu ikincisinden de biraz, çok az kullandım. Burada bu ipten de 100 gram gitti. Burada 160 gram, hatta 90 gram gitti. Burada 160 gram ip var. Yani bu çantadan biraz daha büyüğünü örecek kadar ip var, ama tabii ki yanında yine ip kullanarak. Bunu çift kat örerseniz tabii ben denemediğim için ne kadar gider bilmiyorum, ama farklı bir ip yan yana örerek ancak bu çantadan ya da biraz daha büyüğünden 2 tane çıkartabilirsiniz. Sadece bir fikir olarak söylüyorum. Nasıl öreceğiniz sizin zevkinize bağlı tabii ki. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek ördüm ve kendim kullanmaya karar verdim. Çok pırıltılı, çok parlayan şeyleri sevmiyorum, ama bu çantada, yani file çantada çok başka durdu. Bu gerçekten günlük kullanılabilir durumda benim için, en azından. Siz de böyle pırıltılı çantaları seviyorsanız, daha yoğun pırıltıları seviyorsanız, karıştırdığınız iplerle bunu halledebilirsiniz. Gördüğünüz rengi birebir görmek istiyorsanız çantada, aynen bu şekilde görmek istiyorum derseniz çift kat örersiniz. Biraz hafiflesin derseniz içindeki renklerden beyaz ya da sarı, dore olarak değiştirirseniz daha yoğun olur. Tekrar bunları söyleyeyim. İplik alırken bu seçenekleri de göz önünde bulundurursunuz. Evet, bitti. Umarım gene benim kadar beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.